Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün varikosel ameliyatı ile ilgili görüşlerimden bahsedeceğim, nasıl yaptığımdan bahsedeceğim, sonuçlarından bahsedeceğim biraz arkadaşlar. Varikosel ameliyatı aslında en basit gibi gözüken, aslında oldukça komplike, dikkat edilmesi gereken ameliyatlardan birisi. Çoğu zaman kısırlık nedeniyle ya da ağrı nedeniyle yapabiliyoruz varikosel ameliyatını. Varikosel ameliyatında amacımız testise giden bütün toplar damarları ama bütün toplar damarları bağlayarak buradaki akımı, kan akımını ortadan kaldırmak ve testiste dolaşan kanın akımını arttırmak. Varikosel geliştiği zaman varisleşmiş, yani normalden daha geniş bir hale gelmiş damarlarda kanın dolaşımı yavaşlıyor ve dolaşımı yavaşladığı zaman orada pıhtılaşma olabiliyor. Orada kirli kan birikiyor. Orada oksijenlenme düşüyor. Dolayısıyla da testosteronda bir düşme, sperm kalitesinde bir düşme oluyor. Peki varikosel ameliyatı nasıl yapılmalı? Varikosel ameliyatında bir kere dedik ya, en başta bütün toplar damarları bağlamak gerekiyor. Nasıl bağlayacağız peki? Kaç tane toplar damar var? Arkadaşlar şimdi kordon dediğimiz testislerin vücuda bağlayan, içerisinde lenf kanalları, arter dediğimiz atar damarların, toplar damarların ve sinirlerin geçtiği bir kordon dediğimiz bir yapımız var. Testisten vücuda bağlantı kuran bir yapı bu. Bu yapının içerisinde toplar damarlar arkadaşlar. Bizim toplar damarları bağlamamız gerekiyor. Peki burada bu içeride olan damarların dışında bir de kordonun dışında toplar damarlar var. Bir de testisin hemen alt bölümünde skrotum dediğimiz torbaya bağlayan bir de orada toplar damar var. Yani 3 tane toplar damar grubumuz var arkadaşlar. 3 tane toplar damar grubunda bağlamamız gerekiyor. Peki endoskopik olarak, laparoskopik olarak yapılır mı bu? Yani vücuda safra kesesi gibi borular sokularak yapılır mı? Eskiden böyle yapıyorduk arkadaşlar. 10 sene önce laparoskopik sistemle böbrekten testise giden damarı bağlıyorduk. İşimiz çok kısa sürüyordu. Ama ne oldu? Sonra yaptık. Belli bir süre sonra bir baktık. Eksternal kordondaki venler ve gubernaküler venlerin daha da şiştiğini, varikoselin hiç değişmeden devam ettiğini tespit ettik. Ve laparoskopik varikosel operasyonları başarısız kabul edildiği için bırakıldı, şu anda tamamen bırakıldı. Şimdi reklamlarda çok gördüğünüz diğer ameliyat tipine geleceğim. Radyologların uyguladığı varikosel embolizasyonu işlemine geleceğim. Varikosel embolizasyonu işte o bizim bıraktığımız ameliyat tekniğiyle yapılıyor. Biz 10 sene önce bıraktık o arkadaşlar. Neden? Çünkü varikosel embolizasyonunda böbrekten çıkan toplar damardan gelen testislere giden toplar damar, ven yani testiküler ven ne atılan koil dediğimiz ya da pıhtılaşma sağlayacak maddelerle yapılıyor. Yani 3 tane damardan, varikoselde bizim bağladığımız 3 damar grubundan sadece bir tanesine müdahale. O da tabii ne oluyor? Eksik kalıyor arkadaşlar. Eksik kaldığı için problem düzelmiyor diyebiliriz. Rahatlıkla düzelmeyebiliriz. Çünkü gubernaküler venlere müdahale etmemişsin. Eksternal ven dediğimiz kordonun dışarısındaki venlere müdahale etmemişsin. Sadece kordonun içerisinde bulunan toplar damarlara müdahale etmişsin. Sonuç tekrar nüks arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu venöz embolizasyon ameliyatını biz 10 sene önce o venöz embolizasyonda uygulanan tekniğin laparoskopik olan aynı teknik, çünkü 10 sene belki de 15 sene önce bıraktık, yapılmıştı. Çok kısa bir süre gitti. 3-4 sene gitti. Türkiye'de furya oldu. Ondan sonra bırakıldı. Şimdi başka bir konu daha var. Acaba bu genişlemiş toplar damarları bulup bağlayıp çıkartalım mı komple? Onu da bir arkadaşımız yapıyor İstanbul'da arkadaşlar. İlk başta bana da garip gelmişti. Çünkü bizim üroloji tekniğinde hiç uyguladığımız bir ameliyat tekniği değil bu. Acaba oradaki damarı çıkartmak ne değiştirecek diye. Aslında mantıken düşündüğünüz zaman koskoca bir damar var orada ve o damarı biz alttan ya da üstten bağladıktan sonra o damarın biz kendi kendine kaybolmasını bekliyor. Arkadaşlar hakikaten kocaman bir damarın orada bir kere kaybolması için dediğiniz gibi 3-6 ay geçmesi gerekiyor. 3-6 ay geçmeden o damar ortadan kaybolma şansı yok. Bir, orada damarın içerisinde embolize olmuş, pıhtılaşmış kanın beklemesi gerekiyor. İkincisi, sadece bir yerinden bağlayıp bırakırsanız o damar başka yerden tekrar bir çatal atabiliyor içeriye. Ve gene venöz sistem devam ediyor. Yani varisleşmiş damar tekrar orada kendi yapısını koruyabiliyor. Gerçekten damarı oradan çıkartamasan bile alttan üstten birkaç yerden bağlamak gerçekten çok mantıklı. Arkadaşın ismini vermeyeceğim şimdi ama gerçekten varikoselde uyguladıkları teknikler bence çok başarılı, mantıklı teknikler. Belki ileride bu teknikler klasik teknik halini bile alabilir. Öyle düşünceliyim. Peki her damara müdahale etmek mümkün mü? Toplar damarlarda mümkün değil arkadaşlar. Onu da söylemek lazım. Şimdi damar çıkartılır ama uygun damar çıkartabilirsiniz. Arter dediğimiz yapının, o kordonun içerisindeki atar damarın ince dibinden geçen bir vene, toplar damarı tutup da çıkartırsanız çok kanamanız olur işlemden sonra. İnvazif, yani oldukça dokuyu irite edecek
bir işlem de yapmış olabilirsiniz. O yüzden çıkartamıyorsanız dediğiniz gibi bağlama yapılabilir. Ama her damar çıkartılmak zorunda değil kesinlikle. Böyle bir durum da var. Bence damarın uygun pozisyonda olduğu zaman çıkartmak çok mantıklı. Ben de öyle yapıyorum. Peki Doppler kullanmak iyi oluyor mu? Mikroskop kullanmak iyi oluyor mu varikosel'de? Kesinlikle arkadaşlar. Defa bunun videosunu da çektim. Düşünüyorum aslında koymaya. Gene son yaptığımız varikosel'in videosunu koymadım. Ama bize Doppler müthiş bir lüks, müthiş bir avantaj veriyor. Arterleri mikroskop altında büyüte bakıp da göremediğimiz arterlerin kan akımını hoparlörle bize işte burada arter var bak buraya dikkat et dediği zaman biz kendimizi o konuda çok dikkatli bir şekilde hareket ederek arteri koruyarak vene öyle müdahale ediyoruz. Yani arter, ven ve lenf kanallarını birbirine ayırmak çok önemli arkadaşlar. Özellikle küçük arterler ne yazık ki gözden kaçarak bağlanabiliyor. Ne oluyor peki bağlandığı zaman? Testislerde ne yazık ki kan akımı azalmış oluyor. Gelen kan azalmış oluyor. Çok önemli değil mi? Evet çok önemli. Testislere ne kadar kan gelirse, iyi kan gelirse testisler de o kadar güzel çalışıyor. Ayağınıza giden bir damarı bağlarsanız ne olur? Atar damarı bağlarsanız ayağınız çürür, nekroze olur. Allah'tan testisin en az 2-3 tane atar damarı oluyor. Bir tanesini vazın yanından geçinebildiğimiz için tabii onu hiç ellemediğimiz için onu kesin bir koruyoruz. Ama diğer bir ya da iki damar sıkıntıya giriyor. Öncelikle ameliyat öncesinde kendim Doppler ultrasonuna bakıyorum ki muayenehanede. Kaç tane arteri var hastanın, kaç tanesini koruyacağız, neye dikkat etmemiz lazım diye. Ondan sonra da ameliyathanede Doppler ultrason eşliğinde tabii ameliyatımızı yapıyoruz. Varikosel bence bu şekilde Doppler kontrollü, aynı zamanda mikroskop kontrolü altında dikkat ederek gerekirse de uygun durumlarda damar çıkartarak yapılması bence sonuçların daha da iyi gelmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar.